Dr. Martin Luther King 1968 yılında Stanford Üniversitesi'nde yaptığı Öteki Amerika başlıklı konuşmasında isyandan bahseder. Bence Amerika, isyanların durup dururken ortaya çıkmadığını görmeli. Toplumumuzda isyanları kınadığımız kadar şiddetle kınanması gereken bazı koşullar var olmaya devam etmektedir. Ancak son tahlilde isyan duyulmayanın dilidir. Peki Amerika'nın duymayı başaramadığı şey nedir? Zenci yoksulların durumunun son birkaç yıldır daha da kötüye gittiğini duymadı. Özgürlük ve adalet vaatlerinin yerine getirilmediğini duymadı. Ve beyaz toplumun geniş kesimlerinin adalet, eşitlik ve insanlıktan ziyade huzur ve statüko ile ilgilendiğini duymadı. Ulusumuzun isyan ettiği yaz günleri, ulusumuzun ertelediği kışlardan kaynaklanmaktadır. Ve Amerika, adaleti ertelediği sürece bu şiddet ve isyanların tekrar tekrar yaşandığını göreceğiz. Sosyal adalet ve ilerleme, isyanların önlenmesinin mutlak güvenceleridir. King isyanları sona erdirme yolunun en başta isyanları kışkırtan ezici yoksulluk ve ırksal adaletsizlikle mücadele etme olduğunu söyler. İsyancıları beyazları kışkırtmakla suçlayanlara karşı siyahların aykırışları ve isyanlar beyazların tepkisinin nedeni değil, sonucu olabilir der. Bizim bugün Türkiye'de gördüğümüz bir isyan değil, sivil direniş. İsyan basitçe bir kalabalığın karışıklık çıkarmasıdır. Geniş bir amacı olmayan rastgele ayaklanmalar, bir maçtan sonra çıkan taşkınlık, bu kesinlikle sivil direniş değildir. Sivil direniş, siyasi, sosyal veya ekonomik statüskoyu şiddet kullanmadan veya insanlara karşı şiddet tehdidinde bulunmadan etkilemeyi amaçlayan kolektif eylem biçimidir. Örgütlüdür, kamusaldır. Araç ve amaçlarında açıkça şiddetsizdir. Sivil direniş, sivil eylemdir. Diğer vatandaşları, ortak bir topluluğun diğer üyelerini içeren bir eylem. İnsanlar adaletsizliğe ışık tutmak ve kamusal taleplerde bulunmak için bu yöntemi kullanırlar. Ancak bunu hep birlikte ve birçok insan adına yaparlar. Sivil direniş, insanlar bunu kolektif olarak kullandıklarında, topluluğun veya ulusun fertlerine nasıl muamele edilmesi gerektiğine dair bir iddiada bulunduğunda etkili olur. Bu, onu bireysel direniş ve meydan okuma eylemlerinden ayırır. Bunlar başkalarına ilham verebilir. Ancak nadiren kendi başlarına değişim yaratır. İsyan ve sivil direnişi birbirinden ayırmak önemli. Çünkü isyan teriminin kendisi aşağılayıcıdır. Yetkililer ve sempatizanları isyan terimini sessiz yürüyüş, protesto veya grev gibi barışçıl ancak çatışmacı yaklaşımlar kullanan toplumsal hareketleri küçük düşürmek ve gayrimeşrulaştırmak için kullanabilir. Muhaliflerini isyancı, başıbozuk olarak nitelendiren yetkililer, sivil direnişçileri döver, göz yaşartıcı gaz sıkar, binlercesini tutuklar. Dikkatleri hareketin hedeflerinden başka yöne çeker. Aktivistlerin itibarını zedeler ve halkın sempatisini azaltmaya çalışır. Bu nedenle her zaman çatışmanın hangi tarafının, yetkililerin mi yoksa protestocuların mı olayı isyan olarak nitelendirdiğini sormalıyız. Yetkililer ya da resmi açıklamaları haberleştiren gazeteciler bir eylemi isyan olarak adlandırdığında her zaman şüpheci yaklaşmalıyız. Sivil direniş, silahsız siviller tarafından karşı tarafa doğrudan zarar vermeden yürütülür. Ancak sivil terimi mutlaka dostça, saygılı veya kibar anlamına gelmez. Aksine söz kesme, kaba jestler, sırtını dönme, muhaliflere ve destekçilerine maliyet yükleyen, şiddet içermeyen davranışlar olarak sınıflandırılır. Sivil direniş bir çatışma yöntemidir. İnsanların ve hareketlerin siyasi, sosyal, ekonomik veya ahlaki iddialarını ileri sürmek için kullandıkları çatışmacı bir tekniktir. Statükoyu etkilemek ve değiştirmek için aksaklıklar yaratır. Kendini ana bir caddeye yapıştırmak, hapishane hücrelerini kasıtlı olarak aşırı doldurmak veya bir yetkilinin ofisini işgal etmek gibi. Şiddet içermeyen eylemlerin hedefindeki kişi ya da kurumlar genellikle kendilerini derin tehdit altında hisseder. Bu tür bir direniş onların güçlerini, statülerini ve rahatlarını tehlikeye atar. Buna göre şiddetsiz muhalifleri tutuklama, hapis, öldürme, işkenceyle karşılık verirler. Şiddet kullanarak karşılık veren liderler ya da hükümetler güç ve kudret gösterisinde bulunmazlar. Aksine paradoksal bir şekilde zayıflıklarını gösterirler. Halkın gönüllü işbirliğini, itaatini, yönetilmeye rıza göstermesini kaybetmişlerdir. Siyasi güç, diğer insanların işbirliği yapmasını, otoriteye gönüllü olarak itaat etmesini sağlama becerisinden gelir. Gücü elinde bulunduran kişinin siyasi gücü meşru bir şekilde kullandığını gördüklerinde itaat eder halk. Bir halk, bir liderin ya da hükümetin bu gücü hak etmediğini düşünmeye başladığında çok sayıda insan gönüllü olarak
direktiflere uymayı bıraktığında hükümetler şiddet kullanır. Bu şekilde vatandaşların kendi iradeleriyle itaat etmeyi seçmeyecekleri gerçeğini ortaya koyarlar. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 2011 Suriye ayaklanması sırasında ölüm mangalarını kullanması, keskin nişancı ateşi açması ve tüm mahalleleri bombalaması gücünü göstermedi. Sivil direniş kurumsal olmayan eylemleri içerir. Başka bir deyişle sivil direniş kasıtlı olarak itaatsizdir. Mevcut kurumların, yasaların ve yaygın olarak adaletsiz görülen daha büyük sistemlerin dışında hareket eder. Direniş genellikle bu tür kurumlara açıkça meydan okumak, itiraz etmek, kurumları yıkmak, bölmek veya değiştirmek için çalışır. Meşruiyetinin boş ve kırılgan olduğunu gösterdi. Rejimine karşı koymak için harekete geçen halka şiddetle karşılık verdi. Yani halkın işbirliğini asla geri kazanamayacağını ortaya koydu. Sivil direniş kurumsal olmayan eylemleri içerir. Başka bir deyişle sivil direniş kasıtlı olarak itaatsizdir. Mevcut kurumların, yasaların ve yaygın olarak adaletsiz görülen daha büyük sistemlerin dışında hareket eder. Direniş genellikle bu tür kurumlara açıkça meydan okumak, itiraz etmek, kurumları yıkmak, bölmek veya değiştirmek için çalışır. Oy vermek, siyasi mitingler düzenlemek, dilekçe yazmak ve toplamak, lobicilik yapmak, milletvekillerini aramak, hukuki davalarda görev almak sivil direniş olarak kabul edilmez. Çünkü tüm bu eylemler sistem içinde gerçekleşir. Resmi kanalların dışında gerçekleştiği için sivil direniş olarak kabul edilen bazı taktikler şunlardır. İzinsiz veya yasa dışı bir yürüyüş düzenlemek, adaletsiz yasaları ihlal etmek, grev ve iş bırakma eylemleri düzenlemek, vergi ödemeyi reddetmek ve bankaları bloke etmek, ürünleri boykot etmek. Peki şiddetsiz olmasına rağmen sivil direniş başarıya ulaşır mı? Yanıt sizi şaşırtabilir. Alternatifleriyle kıyaslandığında şiddetsiz direniş, değişim yaratma konusunda şaşırtıcı derecede başarılı bir yöntem. Harvard'da siyaset profesörü Erika Chenoweth, son 120 yılın şiddet içeren ve içermeyen 627 devrimci kampanyasının toplam başarı oranlarını hesaplar. Devrimci kampanyalar, hükümetleri devirmeyi ya da yeni ulus devletler yaratmayı amaçlayan büyük çaplı seferberlikleri içerir. Şiddet içeren devrimler, devrimcilerin hedeflerine ulaşmak için silahlı ayaklanma, şehir gerillası saldırıları, suikast kampanyaları ve diğer silahlı mücadele biçimleri anlamına gelir. 1917 Rus devrimi, Kuzey Vietnamlı isyancıların 1960'tan 75'e kadar ABD askeri güçlerine karşı muhalefeti, 1959 Küba devrimi, şiddet içermeyen devrimler, devrimcilerin silahsız olduğu protestoları, grevleri, oturma eylemlerini, işgalleri kapsar ve kitlesel işbirliği yapmama, boykot gibi yöntemlere dayanır. 1940-43 yıllarında Nazi işgaline karşı Danimarka direnişi ve Güney Kore'nin 1960 Nisan devrimi gibi. Chenoweth başarıyı kampanyanın zirveye ulaşmasından sonraki bir yıl içinde hükümetin devrilmesi veya bölgesel bağımsızlığın kesin olarak elde edilmesi olarak tanımlar. 1900'den 2019'a kadar şiddet içermeyen devrimlerin %50'sinden fazlası tam anlamıyla başarılı olurken şiddet içerenlerin yalnızca yaklaşık %26'sı başarılı olur. Şiddet içermeyen eylem denince akla genellikle protestolar ya da kitlesel gösteriler gelir. Günümüzde sosyal medyada paylaşım yapmak geliyor. Ancak sivil direniş hareketleri siyasi sistemleri değişime zorlamak için yüzlerce eylem kullanır. Bazı akademisyenler bunları kataloglamaya ve sınıflandırmaya çalışır. Örneğin akademisyen Gene Sharp 1960'larda Oxford Üniversitesi'nde doktora tezini yazarken 198 şiddetsiz eylem yöntemini tanımlar. Bunlar 3 kategoride gruplandırılabilir: protesto ve ikna, işbirliği yapmama, şiddetsiz müdahale. Sharp 198'den çok daha fazla yöntem olduğunu söyler. Her şiddetsiz mücadelenin kendi yeni şiddetsiz yöntemini yaratabileceğine inanır. Sharp'ın analizleri genellikle sivil direniş teknikleri olarak görülmeyen bazı siyasi faaliyet türlerini dışarıda bırakıyor. Müzakere, anlaşmazlık çözümü ve topluluk örgütlenmesi. Müzakere ve anlaşmazlıkların çözümü bir sivil direniş kampanyasının muhalifleriyle pazarlık ve uzlaşma yollarını içerirken aynı zamanda bir hareket içinde ortaya çıkan çatışmaları da çözer. Topluluk örgütlenmesi ise insanları, endişelerini, haklarını ve çıkarlarını savunmaya, uzun vadeli dönüşüm için güçlerini arttırmaya ve belki de bir gün bir harekete liderlik etmeye ya da katılmaya teşvik etmek anlamına gelir. Birlikte çalışmayı ifade eder. Bu önemli çabalar sivil direnişi tamamlar. Bir hareket hangi taktikleri hangi sırayla denemeli?
Bu tamamen hareketin kendine özgü koşullarına ve bağlamına bağlı. Şimdiye kadar hiç kimse her yerde her zaman işe yarayan net ve başarılı bir formül bulmadı. Ancak çoğu deneyimli aktivist, harekete geçmeden önce kapsamlı bir planlama ve strateji oluşturmanın ideal olduğu konusunda hemfikir. Peki sosyal medya bir yöntem olarak sivil direnişte ne ölçüde etkili? Genel olarak sosyal medya aktivizm için iyi mi yoksa kötü mü? Sosyal medya hareketlere hızlı iletişim ve koordinasyon için inanılmaz araçlar sağladı ve hareketlerin adaletsizliklere dikkat çekmesini, iddialarını duyurmasını ve mesajlarını viral hale getirmesini kolaylaştırdı. Yayın kurullarının sansür filtrelerini ortadan kaldırdı. Aynı zamanda yeni bir kamusal alan yarattı. Bu da özellikle başka hiçbir alanın olmadığı durumlarda baskı ve sansür altında yeni insan grupları arasında diyaloğu geliştirdi. Facebook, X, YouTube son dönemdeki karşı çıkışların nedenleri değil, özellikleri olarak tanımlanabilir. Siyaset bilimci Profesör Mary Elizabeth King, hareketler her zaman dönemlerinin en yeni teknolojilerini kullanır der. Ancak muhalifler de öyle. Siyasi bir hareketi koordine etmek için yalnızca dijital medyaya bel bağlayan hareketler oldukça savunmasızdır. Bunun sonuçlarını dünya genelinde 2010-2011 yıllarında Tunus'ta ve 2019'da Sudan'da gerçekleşen başarılı devrimlerde gördük. Ancak sosyal medya bu devrimleri yaratmadı. Erika Chenoweth, kitlesel hareketlerin 1950'lerden bu yana dünya çapında arttığını ve son zamanlarda hızlandığını tespit eder. 2000'li ve 2010'lu yıllar arasında yıllık ortalama protesto sayısı neredeyse %50 artar. 2000'li yıllarda sistematik değişim talep eden protestoların %70'i başarıya ulaşır. Ama sonra bu eğilim tersine döner. Sivil direnişler tam da sıklaştıkları sırada başarısız olmaya başlar. Neredeyse her ay başka bir ülkede protestolar patlak veriyor. Lübnan'da yolsuzluk, Hindistan'da cinsiyet eşitsizliği, İspanya'da Katalan ayrıkçılığı. Birçoğu 20. yüzyılın en dönüştürücü hareketlerinden daha büyük ölçekte. Ancak sadece %30'u başarılı oluyor ve çoğu da başarıya ulaşmadan sönüyor. Bu da dijital teknolojiler ve toplumsal hareketler arasındaki ilişkiyi sorgulamaya zorluyor. İlk olarak sosyal medya bazı insanlara yalnızca retweet ederek, beğenerek ya da bir linke tıklayarak bir harekete dahil oldukları hissini verir. Bu kliktivizmi, tıklamacılığı, insanlara yanlış bir doğrudan katılım hissi verdiğini söyleyebiliriz. Aslında daha yıkıcı ve etkili doğrudan eylem türüne katılımları azaltabilir. Benim temel olarak sen de katıl etiketli postları yeniden göndermememin en büyük nedeni bu. Anlamlı bulmuyorum. All Eyes on Rafah dolaşıyordu bir ara. İlk o zaman ne kadar işe yaramaz diye düşündüm. Kimse Gaza'nın neresi olduğunu bilmiyor, yerleşmeci sömürgeciliği bilmiyor, Müslümanlar ve Yahudiler savaşıyor. Masumlar ölüyor, Müslümanlar ölüyor. Paylaş, 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 paylaş. Ben de 28 Mayıs 2024'te şöyle bir tweet atmıştım. Instagram'da diyemedim ama All Eyes on Rafah diye foto koyarak neyi amaçlıyorsun? Milyonlarca kişiyle aynı anda aynı fotoyu paylaştığına göre kolektif siyasi bir farkındalığın ve eylemin parçasıyım diyorsun. Kolektifiniz nasıl bir eylem planı düşünüyor? 1948'den beri sistematik olarak silinen bir halka nasıl yardım edeceksiniz? Üzerine yazı yazmak bile yasak. Ben araştırma konum nedeniyle doktora okuma ve akademisyen olma hayalimi çöpe attım. Ama bu yeni bir şey değil. Sadece benim başıma gelen bir şey de değil. Yıllardır değişmeyen ve tekrar eden baskının sonucu. Bu baskıya nasıl karşı çıkacaksın? Bir söylesene. Insta hikayenle mi? Samimi bulmuyorum. Bana de ki Zoom'da kitap kulübü kuracağız. Filistin üzerine okuyup tartışacağız. Yerleşmeci sömürgecilik neymiş öğreneceğiz. Koşarak gelirim. Kaynaklarımın hepsini paylaşırım. Dinlerim de. Böyle bir teklif görmedim. Var mı etrafınızda böyle bir etkinlik? Söylemek istediğim, sosyal medyada paylaşım yapıyorsun çünkü içinde bir şey kıpırdıyor. Hatta patlıyor. Harekete geçmek lazım, biliyorsun. Ancak sivil direnişin gerektirdiği İlişki kurma, sürekli koalisyonlar geliştirme, stratejiler planlama, alternatif kurumlar inşa etme ve bir halkı uzun bir mücadeleye hazırlama gibi kritik adımları atlayarak içini rahatlatıyorsun. Bu insanlara sahte bir güven duygusu veriyor. Çünkü daha az bağlılık gerektiriyor. tabii bir de ileride başıma bela olur korkusu var. Haklısınız. Evet başınıza bela olur. Ben bas bas bağırdım da ne oldu? İsrail'in yerleşmeci sömürgeciliği üzerine sanat araştırması yaptım. İsrail-Hamas Savaşı'ndan 3 yıl önceydi. Çağdaş sanat dünyasında sömürgecilikte uzmanlaşmak istedim.
Önce 1955 Bandung Konferansı ile başlayan Soğuk Savaş'ta taraf olmayan komünizmi veya kapitalizmi seçmeyen, üçüncü yolu seçen ülkelere merak saldı. Aralarında Vietnam, Yugoslavya, Filistin ve Bangladeş'in de bulunduğu Bağlantısızlar Hareketi'ne. Bağlantısızlar Hareketi, ulusal egemenlik, dekolonizasyon, anti-emperyalizm, ABD ile Sovyetler Birliği'nden bağımsız yeni bir ekonomik dünya düzenine ulaşmayı hedefler. Ganalı devrimci Nkrumah, Kongo'nun özgürlük lideri Lumumba, Endonezyalı Sukarno, Naim Mohaima'nın Two Meetings and a Funeral, İki Buluşma ve Bir Cenaze isimli 3 kanallı son filmi bu konuyu uluslararası sol siyaseti, batılı olmayanların başarısız ütopyalarını araştırır. 2018 yılında İngiltere'nin en prestijli sanat ödülü Turner Prize'a aday gösterilmişti. Dedim tamam, bu konu olur. Bundan daha önce de bahsettim ama tez danışmanım konuyu daraltmamı, belirli bir coğrafyaya odaklanmamı istedi. Cemile Zeynep'in konusu ne olmalı? Ne olmalı? Jamila Zeynep. Kuzey Afrika ve Orta Doğu. Çoğunluğu Müslümanlardan oluşan bir coğrafya ve tarih. Online olarak bu kadar rahat konuşmamın nedeni de çoğunluğu Müslüman olan, hatta kendini Müslümanlıkla tanımlayan ülkeme dönmüş olmam tabii. Kuzey Afrika ve Orta Doğu'ya dair sanat eserlerine ve sanatçılara baktım. Hepsi öyle ya da böyle Filistin'den bahsediyordu. Mona Hatoum, Emily Jacir, Walid Rahat, Lamia Joraj, Zineb Sedira, Yoto Barada, hatta Zineb Sedira'dan ve Yoto Barada'dan bir Instagram postunda bahsetmiştim. Önce 2022'de Zineb Sedira Fransa'yı temsil etti Venedik Bienalinde. Şimdi de Ito Barada temsil edecek. Sanatçıların ikisi de 2008'deki savaştan beri Filistin'in bağımsızlığını desteklediğini söylüyor. Ben bu sanatçıların eserlerinden ve yazdıklarından etkilendim. Şimdi herkes işine gücüne dönmüş, bir ben ortada kalmış gibi hissediyorum. İsrail sömürgeciliğine karşı yazmanın cezasını çeken bir benmişim gibi. En son Nan Goldin sergi açılışında İsrail'i kınadı. Herkes ayakta alkışladı. Sanırım düşünce özgürlüğü ve eleştiri yapmak herkesin sahip olamayacağı ayrıcalıklar. Hayranlık duyduğum Angela Davis ve Robin Kelly de her platformda Filistin'in bağımsızlığını savundu. Onları arkama alarak araştırdım, yazdım, düşündüm. İsrail-Hamas savaşı hayran olduğum, takip ettiğim hiçbir özgürlük savaşçısını etkilemedi. Neden? Eleştirmek için özel bir ehliyete mi sahipler? Yıllarca sessiz kalıp ünlü ve başarılı olunca mı insanlık krizlerinden konuşmak gerekiyordu? Sonunda ne oldu? Kuyruğumu kıstırdım, anamın babamın yanına geri döndüm. Daha akıllıca davranamaz mıydım? Sanatın politik gücü, sanatçının toplumsal sorumluluğu hayranlık uyandırıcı kavramlar. Ama aile evine dönünce, sonunda YouTube kanalı açmaktan başka çare kalmayınca der miydi dedim. Bas bas bağırdım da ne oldu? Herhangi bir şey değişti mi? Yeteneklerimin, eğitimimin çok altında yerlerde ve çok altında kişilerle çalışmak zorunda kalınca der miydi dedim. Tek yiğit ben miyim? Kimin umrundayım? All eyes on Zeynep. All eyes on Zeynep. Pişmanım demiyorum. Olması gerekiyordu. Sanatın politik gücü, sanatçının toplumsal sorumluluğu gibi kavramların yalnızca kağıt üzerinde hayranlık uyandırdığını fark etmem gerekiyordu. Ya da asıl önemlisi, düşüncelerimi savunmak için farklı yöntemler bulmam gerekiyordu. Ben muhalifim. Ben muhalifim. Muhalifim. Hepimiz muhalifiz. Bunları demeden, kendimizi böyle ifşa etmeden önce bir planlamaya ihtiyacımız var. Sosyal medya hareketleri, tutarlı talepleri organize etme, koordine etme veya stratejik olarak hareket etme konusunda becerikli değil. Sosyal medya çok kısa zamanda çok insan sokağa dökse de dirençli bir örgütlenmeye yol açamaz. Kuşlar gibi bir bir vuruluyoruz. Eriko Çanavat, baskıcı rejimlerin de sosyal medyayı kullanabildiğini hatırlatır. Otoriter rejimler çok sayıda kaynağa sahip ve iktidarı sürdürmek için bu kaynakları en iyi şekilde nasıl kullanacaklarını düşünürler. İlk başlarda rejimler dijital medya ile başa çıkmak için ülkenin internetini kapatıyordu. 2011'de Hüsnü Mübarek'in Mısır'da yaptığı gibi 2019'da İranlılar hükümete karşı kitlesel protestolara başladığında İran rejiminin yaptığı gibi Kaşmir'de Müslüman Kaşmirliler Hint askerlerinin insan hakları ihlallerini protesto etmeye başladığında Hindistan hükümetinin yaptığı gibi. Türkiye'de hükümetin sık sık yaptığı gibi.
Ancak çoğu hükümet daha akıllıca hareket eder. Siyaset bilimci Anita Goh, aktivistlerin internete giderek daha fazla güvenmesi, hükümetlerin siyasi muhalefeti takip etmesini, kilit katılımcıları ve organizatörleri belirlemesini, bu ağları bozmasını ve başarılı bir şekilde örgütlenmelerini engellemesini kolaylaştırdı. Offline olarak başıma gelenleri düşününce, sivil direnişe ve aktivizme dair okuyunca mantıklı sonuçlara ulaşabiliyorum. Arka kapıyı bulmak, farklı yöntemleri denemek, strateji oluşturmak gerekli diyorum. Ama online olunca her şey birbirine karışıyor. Özellikle şu tarz postları görünce. Bugün sessiz kalan ünlülere, tanınmış isimlere bir hatırlatma. Bu dünyada daha önce de aynı sahneler yaşandı. Naziler yükselirken milyonlarca insanın zulmünü sessizce izleyen saygın insanlar vardı. Cadı avlarında kadınlar yakılırken onlara yardım edebilecek güçte olup sessiz kalan önemli kişiler vardı. Irkçılık sistemleşirken, yüzyıllarca kölelik devam ederken susan soylular vardı. Barbarların köyleri yağmaladığı çağlarda suyu olup da ateşi söndürmeyenler vardı. Bugün de aynısını siz yapıyorsunuz. Elinizde bir ses, bir güç, milyonlara ulaşacak bir imkan varken o gücü kullanmıyorsunuz. Bizi izliyor ama yanımızda durmuyorsunuz. Oysa biliyorsunuz. Biliyoruz ki kalbinizde bir yer yanlış olanı fark ediyor. Biliyoruz ki gözleriniz her gün biraz daha kararan gökyüzünü görüyor. Ve yine de susuyorsunuz. Bugün sessizliğinizle bir gün sizin de kapınızı çalacak, hepimizi yutacak karanlığı büyütüyorsunuz. Tarih hangi safta durduğunuzu yazacak ve biz unutmayacağız. Hepinize yazıklar olsun, korkaklar. Bir dakika. Önce Naziler yükselirken sivil direniş nasıl gerçekleşmiş bir bakalım. İnsanlar tek tek hükümet binasının önünde yuh, 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 Gestapo yuh. Sokakta alınlarına ben muhalifim yazan kağıtlar yapıştırmadı. Nasıl karşı çıktılar peki? Sivil direnişi nasıl gerçekleştirdiler? 1940 yılında Naziler Norveç'i işgal etti ve Vidkun Quisling tarafından yönetilen kukla bir hükümet kurdu. Şubat 1942'de Quisling hükümeti Norveç okullarındaki müfredatı, Nazi ideolojisini ve propagandasını yansıtacak şekilde düzenledi. Ayrıca Norveçli öğretmenlere bir Nazi Öğretmen Derneği'ne katılmalarını emretti. Norveç'teki öğretmenlerin %83'ünden fazlası 10.000'i bunu reddetti. Greve gitti ya da yer altında öğretmeye devam etti. Okulların kapanmasıyla birlikte on binlerce çocuk da evde kaldı. Bu durum okul çağındaki çocukların anne babasının öğretmenlerle aynı safta yer almasını sağladı. Anne babalar Quisling'e hedef alan mektuplar yazdı. Bunun üzerine Gestapo ders vermeyi reddeden 1000 öğretmeni hapse attı. Destekçiler grevdeki ve hapisteki öğretmenlerin ailelerine destek olmak için fon topladı. 2 ay sonra Quisling yaklaşık 500 öğretmeni Kuzey Kutbu yakınlarındaki bir toplama kampına göndermeye karar verdi. Norveçli çiftçiler tren raylarını işgal etti. Kuzeye giden mahkumlara yiyecek dağıttı. 9 ay sonra Kasım 1942'de Quisling Norveç müfredatını Nazileştirmekten vazgeçti. Norveç kamu ve kültür kurumlarını Nazi kontrolü altına almaya yönelik girişimlerinden de vazgeçti. Geniş halk tabanından gelen bir destekle birleşen grev bir iktidarı tehdit etti. Aynı zamanda hareketlerin grev fonları oluşturarak, yiyecek ve su stoklayarak ve topluluk özgüvenini arttıracak yöntemler kullanarak büyüyebileceğini gösteriyor. İşbirliği yapmama eylemleri, çiftçiler, aileler, öğretmenler gibi kalabalık ve çeşitli grupları bir araya getirerek kalıcı bir değişime yol açar. Bu tür teknikler çok sayıda insan katıldığında etkili olur. Hiçbir sivil direnişçi tek başına "beni tutuklayın" diye koşmaz. Çünkü gözü karalıktan çok bir aradalığa ve stratejiye ihtiyacımız var. Peki, sivil direnişi sosyal medyada paylaşım yaparak büyütmek mümkün mü? Sivil direniş nasıl destek topluyor? Öncelikle haklı bir davaya sahip olmak, bir harekete destekçi çekmek ve rejime destek verenleri karşı çıkmaya teşvik etmek için yeterli değil. Bir iklim adalet grubu olan 350 örgütü, Müttefikler Spektrumu adı verilen bir şema hazırlıyor. Müttefikleri 5 gruba ayırıyor şema. Aktif destekçiler, pasif destekçiler, tarafsızlar veya müdahil olmayanlar, pasif muhalifler ve aktif muhalifler. Muhalifler hak arayışına karşı olanlar. Bu şemanın amacı her gruba farklı argümanlar ve eylemler hazırlamak. Örneğin başlangıçta tarafsız olanları ya da pasif veya aktif muhalifleri harekete geçirmeye çalışmak akıllıca değil. Öncelikle pasif destekçiler, bilinçli
bilinçlendirme, eğitimler, seminerler, düşük riskli protestolar gibi küçük ölçekli eylemlerle harekete geçiriliyor. Kamu görevlilerine mektup yazma, dilekçe doldurma, dava açma gibi yasal ve kurumsal savunuculuk yoluyla pasif destekçiler aktif direnişe çekilmeye çalışılıyor. Sivil direnişçiler kendileriyle aktif olarak çalışan insanların sayısını arttırdıktan sonra tarafsız olan insanlara ulaşmaya başlıyor. Aktivistler plansızca herkesi hareketi desteklemeye ikna etmeye çalışarak başlamazlar. Başka bir deyişle başarılı hareketlerin herkesi ölümcül düşmanları aktif destekçilere dönüştürmesi gerekmez. Sivil direniş herkese ulaşmakla, muhalifleri dönüştürmekle ya da acımasız diktatörlerin kalplerini eritmekle ilgilenmez. Peki bu aşamalı ikna etme sosyal medyada suçlayıcı, saldırgan bir paylaşımla mümkün mü? Sivil direnişin müttefikleri sosyal medyada bulunabilir mi? 2020 yazında sivil toplum kuruluşlarının baskısıyla Meta şirketi bağımsız bir kurum tarafından denetlendi. Denetim şirketin politikalarının yanlış bilgilendirmeye izin verdiğini ortaya çıkardı. Algoritmalar ve tavsiye sistemleri insanları kendi kendini güçlendiren aşırıcılık yankı odalarına doğru yönlendiriyor ve onlara nasıl nefret edileceğini öğretiyor. Rapor, şirketin ürünlerinin milyarlarca kullanıcıyı nasıl etkilediğini anlamadığı sonucuna varır. 2011'deki Arap Baharı sosyal medyanın özgürleştirici potansiyelinin kanıtı olarak görülüyordu. Ülkesindeki halk ayaklanmasına katılmak için Google'daki masasını terk eden Mısırlı programcı Wael Ghonim, "Bu devrim Facebook'ta başladı," dedi. "Bir gün Mark Zuckerberg ile tanışmak ve ona şahsen teşekkür etmek istiyorum." Ancak yıllar sonra Mısır diktatörlüğe sürüklenirken Ghonim şu uyarıda bulundu: "Diktatörleri devirmek için bizi birleştiren araç sonunda bizi parçaladı." Ghonim, devrimin sosyal ve dini güvensizliğe yol açtığını, sosyal ağların yanlış bilgi, yankı odaları ve nefret söyleminin yayılmasını arttırarak toplumu tamamen zehirli hale getirdiğini söyler. Yankı odalarını yine duyuyoruz. Yankı odaları ne? Algoritma insanların bir şeye neden katıldığını önemsemez. Sadece bakmış olmalarını önemser. Kullanıcılara aynı şeyi yineleyen birçok gönderiyi arka arkaya göstererek Bilişsel zayıf noktalarımızdan ikisine sert bir şekilde vurur. Bir iddiaya tekrar tekrar maruz kalınca iddianın yaygın olduğunu kabul ederiz. Dünyanın düz olduğuna dair bir videoya meraktan tıklıyorum. Bana yalan söylenmesini istediğimden ya da buna inandığımdan değil, meraktan. Ama algoritmaya göre bu videoyu izleyince içeriği onaylamış olurum. Kışkırtıcı başlıklara sahip videolarla dolar akışım. Dünyanın dönen bir top olmadığının 200 kanıtı. Düz dünya ipuçları. Uluslararası uzay istasyonu aslında yok. Her biri aksi takdirde yargılayacağımız düşünceleri bize yedirmeye çalışır. Elbette izleyicilerin çoğu komplo videolarını reddeder. Ancak bu yöntemler en saçma ve en haksız konuların bile binlerce kişi tarafından savunulmasına yol açar. Bir de komplo videoları bir kez başladı ya, durmaz. Giderek radikalleşir ve nefret söylemine döner. uzay istasyonuna dairdi son başlık. Ay'a ayak basılmadı. Amerika yalan söylüyor. Feministler dünyayı ele geçirmeye çalışıyor. 500'den fazla Müslüman göçmen sınırda intihar yelekleriyle yakalandı. Psikolog William Brady ve nörolog Molly Crockett, sosyal medyanın toplum üzerindeki etkisini anlamak için çeşitli deneyler yapar. Deneyin ilk aşamasında katılımcılara sahte bir sosyal medya akışı gösterildi. Kaydırarak dikkatlerini çeken şeyleri izlediler. Ahlaki ve duygusal kelimelerin bağlamdan bağımsız olarak insanların dikkatini çektiğini buldular. Deneyi gerçek tweetlerle tekrarladıklarında da aynı sonuçları elde ettiler. Bir gönderide ne kadar çok ahlaki ve duygusal kelime varsa gönderi o kadar dikkat çekiyordu. Ahlaki, duygusal kelimeler içeren sıkıcı bir ifadeyle bu kelimelerin yer almadığı heyecan verici bir ifade ekranda belirdiğinde kullanıcılar ahlaki, duygusal kelimeler içeren sıkıcı bir ifadeye yöneldi. Bu paylaşımlar aynı zamanda sürekli olarak yeniden paylaşılır. Hızlı kahverengi tilki tembel köpeğin üstünden atlar. Hızlı kahverengi tilki yalancı köpeğin üstünden atlar tweetlerinden. İkincisi, ahlaki, duygusal, yalancı kelimesinden dolayı daha fazla dikkat çeker ve daha fazla paylaşım alır. İyi kahraman tilki, yalancı düşman köpeği yere serer şeklinde bir tweet atarsanız akşama başkan olabilirsiniz. Korkaklar, korkaklar, gapten mikroplar. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun.
Yazıklar olsun. Öfkeliyim. Hakaret. Haksızlık. Günümüzde birbiriyle yarışan sosyal medya içeriği miktarı her yıl 2 katına çıkar. Örneğin ağınızın günde 200 gönderi ürettiğini ve bunların yüzünü okuyacak zamanınız olduğunu düşünün. Platformların algoritması nedeniyle akışınızın en yargılayıcı ve duygusal yarısını göreceksiniz. Gelecek yıl 200 gönderi 400'e çıktığında en duygusal ve ahlakçı çeyreği göreceksiniz. Aynı zamanda gerçekler, iyiliğe ve hoşgörüye yapılan çağrılar az ilgi çekecek ve giderek geride kalacak. Zamanla ait olduğunuz topluluğa dair izleniminiz radikal bir şekilde daha ahlakçı, daha yüce ve daha öfkeli hale gelir. Deneklere akranlarının öfke dolu çok sayıda sosyal medya paylaşımını göstermek onları daha öfkeli hale getirir. Öfke dolu akışınızda düzenli olarak gezinmek yalnızca çevrim içi olduğunuzda daha öfkeli hissetmenize değil, aynı zamanda daha öfkeli bir insan olmanıza da neden olur. Korkaklar! Korkaklar! Goddamn mikroplar! Öfkeliyim! Öfkeliyim! Deneyde öfkesini dile getiren kullanıcıların beğeni ve paylaşımlarla ödüllendirildiklerinde gelecekte öfkelerini dile getirmeye ve öfkeli hissetmeye daha yatkın hale geldiklerini fark ederler. Bu etki daha önce çevrim içi öfkeden hoşlanmadığını ifade etmiş olan denekler için bile geçerli. Platformların teşvikleriyle kullanıcılar anında yüksek hacimli sosyal ödüller alır. Beğeniler, paylaşımlar. Psikologların Pavlov'dan beri bildiği gibi bir davranış için tekrar tekrar ödüllendirildiğinizde onu tekrarlama dürtüsünü öğrenirsiniz. Tüm tartışmaları büyük bir öfke meselesine dönüştürmek, dış gruplardan tiksindiğinizi ifade etmek, iç grubunuzun üstünlüğünü savunmak için eğitildikçe sonunda bunu dış ödüller için yapmayı bırakırsınız. Sadece yapmak istediğiniz için yapmaya başlarsınız. Bu dürtü içten gelir. Doğanız değişmiştir. Platformlar belirli davranışları eğitecek ve teşvik edecek şekilde inşa edilir. Sosyal medyanın tasarımı, kullanıcılarını kendi topluluklarının gerçekte olduğundan daha aşırı ve bölücü görüşlere sahip olduğuna inandırır. Sosyal medya platformları bizi daha düşmanca olmaya ve başka bir grubu insandan daha az olarak görmeye yatkınlaştırır. Aynı şeyi topluma ve siyasete de yapar. X, Facebook, YouTube bunlar gerçeği anlatmaz. Medyayı sorguluyoruz. Hangi gazeteyi okuduğumuza dikkat ediyoruz. Sosyal medya platformlarının bizi dilediği gibi yedirmesine ve içirmesine niye izin veriyoruz? X'te, Facebook'ta, YouTube'da gerçekler yayılmaz. Mantıklı argümanlar, planlama, stratejik düşünme göz önünde bulundurulmaz. Öfke, şiddet, utandırma, aşağılama. Yatacak yeriniz yok, yatacak yeriniz yok, yatacak. Utanın. Zaten uzun zamandır bir arada değiliz. Zaten öfkeli, ezilmiş, intikam duygusuyla dolu insanlarız yaşadığımız ülkeden dolayı. Bir de bu aşırı siyasi bölünmeler, 1929'daki büyük buhran, 2008'deki büyük durgunluğa giden yıllar ve günümüz gibi ekonomik çalkantı dönemlerinde yoğunlaşır. Ancak birçok kitlesel hareket derin bir şekilde bölünmüş toplumlarda başarılı olmuştur. Nasıl başarılı olunur? Yeni toplum inşası, acil ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olan kooperatifler ve kültürel gruplarla yapılabilir. Ardından bu sosyal taban, iş sahiplerine ve ekonomik elitlere hitap etmek için kullanılır. Vatandaşların adil muamele görme isteklerine saygı duyarken, acil sosyal sorunları çözen demokratik bir vizyon geliştirilir. Örneğin yalnızca yoksul insanlara yardımcı olacak hizmetler önermek yerine sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere temel hizmetler vaat edilir. Ve son olarak protestolar, grevler, yürüyüşler ve grev gözcülüğü gibi bir dizi başarılı şiddet içermeyen eylem yoluyla seçilmiş politikacıları kontrol altında tutan zengin elitlere meydan okunur. Birçok basamağı olan planlı bir sivil hareket bu şekilde bir toplum inşa edebilir. Dayanışma, bir aradalık, sosyal medya platformlarının işleyişine aykırı kavramlar. Sivil direniş, derinden bölünmüş toplumlarda gerçekten işe yarayabilir. Ancak ister ABD'deki demokratlar ve cumhuriyetçiler olsun, ister Mısır'daki laikler ve İslamcılar olsun, rakip alt kültürler bölünmüşlüğü aşmak için iletişim kurmuyor, sosyalleşmiyor,
birbirlerine güvensizlik duyuyor, birbirlerini küçümsüyorlarsa sivil direnişçilerin dikkatli ve sabırlı bir plana ihtiyaçları vardır. Korkaklar! Korkaklar! Goddamn korkaklar! Bye.